Yolculuğumuzun hemen öncesinde İstanbul Havalimanı'nda ICA Lounge'u kullandık. İstanbul'da yağmur vardı ama Montenegro güneşliydi. Vardığımızda yola çıktıktan sonra karşımıza gelen devasa dağlar bizi çok heyecanlandırmıştı. Güneşin ardından yağmur da yağdı ve bize ayrıca güzel bir an olmuş oldu. İlk durağımız Tivat şehrindeki Regent Otel'di. Burada çok sıcak bir şekilde karşılandık ve hızlı bir şekilde check-in işlemlerimiz yapıldı. Beklentimizin çok üzerinde bir sunum ve manzarayla karşılaştık. Bir taraftan marina, diğer taraftan mistik dağları görüyorduk. Tatilimiz henüz ilk gününden çok iyi başlamıştı. Otelimizde A'dan Z'ye her şey vardı ve konum olarak da muhteşem bir yerdi. Kendi restoranlarının çok güzel olmasının yanı sıra yürüyerek gidebileceğiniz mesafede de harika restoranlar vardı. Bu otel çok farklıydı. Masal gibiydi. Hiç beklemediğim bir anda Eli'nin bana bir doğum günü sürprizi yaptı. Sonrasında çıktığımız ilk macerada Kotor'a doğru giderken kaderine terk edilmiş olan bir kaleye girdik ve içeride bizden başka hiç kimse yoktu. Çok otantik bir yerdi. İkinci durağımız olan Hyatt Regency Otel'e vardığımızda yine çok iyi bir karşılama ve harika detaylar içeren büyüleyici manzaraya sahip bir odaya yerleştik. Burada bizi en çok etkileyen şeylerden biri de devasa balkonunda bulunan jacuzzi ve bu jacuzzi'den manzarayı seyredebilmekti. Yalnız burada unutamayacağım en çarpıcı şey risottoları olabilir. O kadar güzeldi ki kaldığımız süre boyunca her akşam yemeden geçemedim açıkçası. Kotor sahilinde gezmeye başladığınızda işte yaşamak istediğim yer burası diyebilirsiniz. Çünkü burası filmlerde ya da hikayelerde imrendiğimiz hayal dünyası gibi. Kotor'u mutlaka daha fazla keşfetmeliydik ve derhal bir bot turu bulup ona katıldık. Belki ilk defa gördüğümüz için şaşkınlıkla etrafı izliyorduk fakat kesinlikle muhteşem ötesiydi.
Burası Lady of the Rock adında denizin ortasına inşa edilmiş tarihi bir kilise. Bu ülkede hiçbir şeyin doğası bozulmamış ve bu son derece korunuyor gibi. Blue Cave en çok merak ettiğimiz yerlerden biriydi ve kötü hava şartlarına rağmen bot kaptanı iç kısmına sürmeyi başarmıştı. Suyun masmavi rengi ve kayaların doğal güzelliği gerçekten büyüleyiciydi. Gezimizi sürdürürken çok yüksek bir yerde tek başına bir yapı gördük. Özel bir mülk olduğunu düşündük fakat yine de gidip bakmaya karar verdik. Oraya vardığımızda çok özel şarapların üretildiği ve sunulduğu, manzarası harika olan bir restoran olduğunu gördük. Sahipleri mükemmel insanlardı ve bize her yeri gezdirdiler. Burada serbest doğa yürüyüşleri yapmak mümkün ve oldukça uzun yollar bulunuyor. Doğayla tamamen bütünleştiğiniz söylenebilir. Biz bu güzel yeri Montenegro'nun kalbi olarak adlandırdık. Çünkü burada en güzel anılarımızdan biri gerçekleşti. Çok yağmur vardı. Bu nedenle ertelemek istedim. Fakat Kenan beni yağmura rağmen getirdi. Bu anıyı görmek isterseniz video sonunda ulaşabilirsiniz.
Son durağımız olan The Chedi Hotel, Montenegro'nun Lasticabay bölgesinde yer alan çok özel bir yerdi. Burada kalmak kesinlikle büyük bir ayrıcalık. Montenegro maceramızı sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni maceralarımızı görmek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. You can also follow us for more English content coming soon.